Kanalımdan herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber güzel bir konuya değineceğim. Görmüş olduğunuz gibi bir tane bilgisayar güç kaynağı, daha doğrusu power supply'ım var. Hemen şöyle konuya girmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ünitenin üzerinde belli değerler, voltaj ve akım ayarları, daha doğrusu akım bilgileri vermektedir. Şimdi bunlar nedir, ne işe yarar? Hemen kısaca sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi DC output, yani DC çıkışı, burada AC akım girişi göstermektedir, voltaj girişini göstermektedir. Yani 100 ila 240 voltaj aralığında bu üniteye şebeke hattından giriş sağlanabiliyor. Hemen alt kısımda gördüğümüz gibi şöyle 12.0A, 14A, 10A gibi bu şekilde amper değerleri göstermektedir. Şimdi bu ünite baktığımız zaman burada maksimum, yani bu power supply bizim 150 wattlık, fakat maksimum verebileceği 100 watt gücündedir. Şimdi burada nedir bu değerler, yani neyi gösteriyor, neyi temsil ediyor? Hemen onlara bir değinelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi DC çıkışı 3 volt verebilir, 5 volt verebilir, 12, 5 ve eksi 12 olarak görmüş olduğunuz gibi şu kablolar üzerinden voltaj bilgisi verebilir. Daha doğrusu voltaj verebilir. Hemen alt kısma baktığımızda 12, 14, 12 ve 0.3 miliamper civarında da yine aynı şekilde bize akım çıkışı sağlayabilir. Dediğim gibi 150 watt, fakat maksimum verebileceği 100 watt'tır. Çünkü 150 watt'a çıktığı zaman bu ünite, bu power supply yanabilir, arızalanabilir. O yüzden bu içeriğindeki devre elemanları sayesinde kısıtlanarak maksimum verebileceği 100 wattlık bir güce sahiptir. Şimdi dediğim gibi buradaki voltaj aralıklarını neye göre alabiliriz veya nasıl alabiliriz? İlk önce bununla ilgili bilgileri videonun açıklama kısmındaki linklerden bulabilirsiniz. Orada görsel ve hangi burada görmüş olduğunuz kabloların renkleri, hangisi kaç volt verir, hangisini kullanmamız gerekir veya bu üniteyi, bu güç kaynağının power supply'ı nasıl çalıştırabiliriz? Orada daha net bir şekilde bilgilerini paylaşıyor olacağım. Hemen ilk etapta şöyle bir ünitenin içini açıp içinde neler var kısaca bir göz gezdirelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde power supply'ımız. Burada bir adet trafomuz var. Bu sistemin soğuması için yararlanabileceği bir adet fanımız var. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir NTC sensörü koyulmuş. Muhtemelen buradaki transistörler çok fazla ısıya maruz kaldığında ya bu sistemi kapatıyor ya da buradaki fanın şiddetini, dönüş hızını daha fazla arttırmaya yarıyor. Tam olarak hangi amaçla koyup, yani bağlantısı nasıl sağlanıldı bilmiyorum. Burada gördüğünüz gibi bobinlerim, kondansatörlerim bol miktarda var. Çok fazla iç detayına girmeden bu sistemi nasıl çalıştırabiliriz? Yani elinizde arızalanan bir bilgisayarın güç kaynağı, power supply'ı varsa çöpe atmaktansa evinizde güzel bir şekilde proje amaçlı kullanabilirsiniz. Hemen ilk etapta bir AC akım olarak voltajımızı verelim. Şöyle AC akım olarak girişimi sağladığımda 220 volt ve açık bir şekilde uğraşırken dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü şu anda sistem üzerinde AC olaraktan, yani şebeke hattından 220 volt girişimi sağladım. Şimdi şu şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama fanım hiçbir şekilde çalışmıyor. Şu anda sistem kapalı. Peki biz bu power supply'ı nasıl çalıştırabiliriz? Nasıl devreye sokabiliriz? Hemen kısaca sizlere onu göstermek istiyorum. İlk etapta hemen yani aksi söylenilmediği, gösterilmediği takdirde bütün power supply'ların başlangıç bildirim pini veya bağlantısı şu şekilde gördüğünüz gibi yeşil bir kablo. Yani bu tetikleme kablosudur, tetikleme ucudur. Nasıl ki siz bilgisayardan açma tuşuna bastığınız zaman aslında bu görmüş olduğunuz yeşil kabloya tetikleme göndermiş oluyorsunuz. Peki hemen şu şekilde bir deneme yapalım. Bu yeşil kabloyu
normalde buradaki herhangi bir kablonun üzerine değdirdiğimizde sistem aktif olur. Fakat çektiğimizde tekrardan devre dışı kalır. Yani aslında siz bilgisayar üzerinden butona bastığınız zaman basılı tutmuyorsunuz ya da düğme basılı kalmıyor. Evet. Fakat devrenin, daha doğrusu bilgisayar kasasının içerisindeki anakart sayesinde oradaki entegreler üzerinde siz düğmeye bir kere basıp elinizi çektiğinizde entegreler sayesinde devamlı olarak sistemin açık kalmasını sağlıyor. Şimdi asıl burada yapmamız gereken, şöyle zaten daha önceden birkaç tane kabloyu ben soymuştum. Birkaç proje denemelerim için. Bu yeşil kablo her zaman siyah kablo ile tetiklenmesi gerekmektedir. Tetiklemeyi aldığın otomatik bir şekilde sistem devreye girer ve power supply'ın çıkışından istediğiniz voltaj aralığını alabilirsiniz. Şimdi tekrardan şöyle bir fanımı göstermek istiyorum. Şu şekilde biraz bulanık. Şöyle gördüğünüz gibi fanım çalışmıyor. Tekrardan hatırlatmak istiyorum ki şu anda devre üzerinde AC olaraktan 220 voltaj girişi bulunmaktadır. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi şu yeşil ve siyah kabloları birbirine bağlıyorum. Hatta şu şekilde yapalım. Şöyle elimle tutturduğum zaman şu şekilde tekrardan fanı sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi fan duruyor. Ne zaman ki yeşil ve siyah kabloyu birbirinden ayırırsam gördüğünüz gibi fan devre dışı kalıyor. Yani sistem kapanıyor. O yüzden bunları birbirine bağlayalım ki sistem her zaman açık kalsın. Power supply'ımız çalışır durumda olsun. Şimdi buna eğer siz güç kaynağı, ayarlı güç kaynağı ya da laboratuvar tipi dediğimiz masaüstü, kendinize evlerde kullanmak istediğiniz, kullanabileceğiniz bir ayarlı güç kaynağı hazırladığınızda yeşil ve siyah kablo arasına bir buton ekleyerek işte sistemi açtığınızda zaten basılı kalıyor, kapattığınızda tekrardan devre dışı kalarak o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bu yeşil ve siyah kablomu birbirine bağladım. Hemen şöyle diğer kablolardan bunları ayıralım. Şimdi gelelim asıl herkesin merak ettiği ve düşündüğü çıkış kısmındaki voltajları neye göre alabiliyoruz? Nasıl alabiliriz? Veya hangi kablo, hangi voltaj aralığında? Şimdi dediğim gibi ilk etapta ne vardı? Şöyle etiketin üzerinde yazan voltajlar, yazan amperler vardı. Şimdi burada yapmamız gereken, daha önce, yani buradaki voltaj aralığından önce burada görmüş olduğunuz, kısaca ben size bildiklerimi iletiyorum. Dediğim gibi açıklama kısmından bu sistemle alakalı, bütün power supply ile alakalı bilgileri linkler bölümündeki kısımdan ulaşabilirsiniz. Bu arada daha geniş ve daha açıklayıcı, kapsamlı bilgileri oluşturmuş olduğum ufak bir blog sitesi var. Orada paylaşıyorum. Oraya da göz atabilirsiniz. Zaman zaman elimden geldiği kadar doldurmaya çalışıyorum. Sizlere bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Eğer bu videoda buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yeşil kablomuz bizim tetik ucumuzdu ve siyah kablomuzla beraber birleştirdikten sonra sistem aktif oluyor. Şimdi burada power supply'ın, tekrardan bilgisayar üzerinden örnek vermek gerekirse, siz butona bastığınızda kasanın önünde mavi, kırmızı veya herhangi bir led direkt olarak yanmaktadır. Yani kasanın açık olduğunu size bildirmektedir. İşte o da bu görmüş olduğunuz gri kablodur. Hemen gri kabloya şöyle önceden hazırlamış olduğum 100 kilo ohmluk ve 5 milimlik bir ledim. Şöyle hemen artı girişimi sağlıyorum. Artı girişini sağladım ve ledin eksisine de şuradan hat üzerinden hemen bir tane eksi alıp şu şekilde bağladığımda kasanın, sistemin, power supply'ın açık ve çalışır olduğunu bizlere gösteriyor olacaktır. Şimdi hemen şöyle kısa bir
örnek şeklinde gösterelim. Yeşil ve siyah kabloyu birbirinden ayırıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu anda değdirdim. Power supply çalışır durumda. Çektim. Power supply devre dışı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi tekrardan yeşil ve siyah kabloları birbirine birleştirelim. Şimdi buradaki bağlantılarımız bu şekilde. Dediğim gibi bunlarla şu anlık bir işimiz yok. Bunları bir kenarıya ayıralım. Zaten çalışır olduğunu şu şekilde görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada renkler üzerinden kısaca değinecek olursam şu şekilde kabloyu biraz açığa almak istiyorum. Şimdi mantık olarak baktığımızda buradaki mavi kablo, şöyle gördüğünüz gibi mavi kablom anakartın tamamıyla diğer kablo bağlantılarından ayrı bir şekilde olduğunu şöyle görsel olarak görebiliyoruz. Yani bu şöyle etiket üzerinde vardı ya hani -12, burada da +12 gördüğünüz gibi. İşte bu -12 olan mavi kablo. Yani siz bu kabloyu +12 yani kırmızı veya siyah kablo ile birleştirdiğinizde buradaki sistemin maksimum 24 voltaj çıkış alabilirsiniz. Şimdi bunu sizlere gösterebilmek için şöyle multimetremi hemen sizlerle beraber şöyle kenara yerleştiriyorum. Ne demiştim? Mavi şöyle yani -12. Şöyle kabloyu biraz açalım. Mavi kablo bütün sistemin, bütün power supply'ın, bu anakartın eksisi olarak düşünebilirsiniz. Şöyle hemen eksi probumu bağladığımda artı probumu şu şekilde hemen bir kırmızı, gördüğünüz gibi kırmızıya değdirdiğimde burada toplamında 16 volt yani 16.97 toplamında 17 voltaj çıkışı alabiliyorum. Mavi ile kırmızı arasında. Kırmızıyı eleyip siyah kablo üzerinden ölçüm yapalım. Şu şekilde bir tane de siyah kablo soyalım. Siyah kablo ile yani siyah şöyle yapalım. Mavi ve siyah kablo arasını ölçtüğümde gördüğünüz gibi 11 yani hemen hemen 12 voltaj aralığında bir çıkışım var. Siyah kabloyu da eleyip şöyle sarı kablo üzerinden voltaj ölçümü yaptığımda ne demiştim? 12 toplamında 24, ufak tefek düşüşler olacaktır. Toplamında 23.7 volt. Buna yuvarlarsak 24 volt diyelim. 24 volt olarak yani bu sistemin maksimum verebileceği voltaj aralığı. Tabii ki anakart üzerinden birkaç değişiklik yapıldığında 100 voltaja kadar çıkma ihtimali var. Tabii ki 100 voltaj diyorum ama buradaki bir sürü kondansatörleri vesaire değiştirmek gerekiyor. O yüzden tercihim anakartı çok fazla kurcalamadan harici olarak dönüştürücüler, voltaj yükselticiler, harici bir modül kullanılabilir. Gördüğünüz gibi mavi, yani bu ne demiştim? Eksi. Gördüğünüz gibi eksi mavi kablo, sarı artı kablo birleşiminde 24 voltaj olarak maksimum bana voltaj sağlamaktadır. Şimdi hemen diğer kabloların bir voltajlarını ölçelim. Şöyle mavi kablom yine gördüğünüz gibi bu şekilde bağlı kalsın. Zaten geride ne kaldı? Şurada bir tane mor kablom var. Hemen mor kablo üzerinden de ölçüm yapalım. Mor kablomuzda şöyle gördüğünüz gibi mor kabloyu da şöyle sarı kabloyu da eleyip mor kabloyu da birleştirdiğim zaman toplamında yine 17 volt vermektedir. Şimdi mavi kabloyu yani eksi 12'yi şöyle ayırıp tekrardan bir kenarıya alalım. Bu sefer sarı kablo, sarı ile siyahı deneyelim. Gördüğünüz gibi eksi 12. Yani zaten probu ters bağlamışım. Hiç önemli değil. Burada 12 volt vermektedir.
Şöyle yapalım. Eksiği sabitleyelim. Eksi probumu power supply eksi kablosu yani siyah kablo ile diğer geride kalan kablolara tek tek bakalım. Sarı kablo şöyle gördüğünüz gibi tekrardan birleştirmek istiyorum. Sarı kablola verebileceği maksimum voltaj 12. Turuncu kabloya bakalım. Turuncu kablo üzerinden de voltaj ölçümü yaptığımızda 3.6-3.7 voltaj civarlarında bir voltaj çıkışı vermektedir. Mor kabloya baktığımızda 5.16 ve kırmızı kabloya baktığımızda 5.20 voltaj civarında voltaj vermektedir. Şimdi arkadaşlar burada en önemli şey, yani bu sistemin, bu power supply'ın çok daha stabil bir şekilde çalışabilmesi için bir yüke ihtiyacımız var. Yani bu yük nedir? Bu power supply bilgisayarın anakartında takılı olduğu için işte CD sürücüsü çalışıyor, hard diski çalışıyor, fanları çalışıyor vesaire derken bir yük altında dolayısıyla. Ve sistemin daha stabil, daha kusursuz bir şekilde çalışabilmesi için şöyle 2 adet taş direncim var. İkisi de 5 watt ve 100 ohmluk. Yani bunu bir yük olarak kullanacağız. Peki bunu kullanmazsak ne olur? Yani ihtiyaç duymazsanız ne olur? Tabii ki de sistem çalışır. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama voltaj aralığında ufak tefek oynamalar, değişiklikler veya kendi kendine kapanıp açılma gibi durumlar olabilir. Onun için bu tür engellerin önüne geçmek amacıyla şöyle kırmızı ile siyah kablo arasında bir bağlantı sağlamamız gerekmektedir. Gördüğünüz gibi kırmızı kabloyu bağladım. Siyah kabloyu da yine aynı şekilde direncin diğer ucuna bağlayalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı oluşmadı. Artıyı eksiği birbirine bağlamış oldum. Fakat buradaki kullanılan taş dirençler aynı araçlar üzerinde kullanılan Amerikan park modülü gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde taş dirençler. Fakat bunları bir fanın önüne veya bir alüminyum soğutucuya bağlamanız gerekmektedir. Çok uzun süre kullanımda ister istemez buradaki taş dirençler yük görevini gördüğü için ısınma durumu olacaktır. O yüzden bir fanın önüne veya soğutucuya bağlamanıza fayda var. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki bağlantılarım bu şekilde. Sistem üzerinde daha çok ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Fakat genel olarak herkesin basit bir şekilde yapabileceği genel bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Şimdi şöyle sarı kabloların şöyle hepsi, turuncu kablolar, siyah kablolar, bunların hepsi aslında bir bütün arkadaşlar. Yani örnek veriyorum, buradaki sarı kablo 5 volt, buradaki sarı kablo 2 volt, buradaki sarı kablo 7 volt gibi değil. Biz hemen tekrardan bir voltaj ölçümü yapalım. Siyah kabloyu bağladım. Kırmızı probumu da değdirdiğimde kaç verdi? 12. Yani siyah ve sarı kablo ile birleştirdiğim zaman bana 12 volt veriyor. Diğer sarı kablo ile şu şekilde birbirine temas ettirirsem yine aynı şekilde gördüğünüz gibi 12 voltaj vermektedir. Yani buradaki sarı kabloların hepsini birbirine bağlayıp veya fazlalık olan sarı kabloları kesip sadece tek bir sarı kablo çıkışı alabilirsiniz. Aynı şekilde siyahlar, kırmızılar, turuncular, bunların hepsini kesip tek bir kablo halinde alabilirsiniz. Veya tamamıyla size kalmış, bu sistemi geliştirmek, istediğiniz alanda kullanabilmeniz için istediğiniz bir şekilde buradaki kabloları kullanabilirsiniz. Sistem üzerinde çok fazla anlatacak bir şey yok. Dediğim gibi ana maddeler, ana bilmeniz gereken şeyleri sizlere gösterdim. Buradaki zaten sistemin açık olduğunu gösteren, sistemin çalışır olduğunu gösteren LED'im var. Dirençlerime bakıyorum. Şu an herhangi bir ısınma yok. Hemen şimdi şu şekilde yapalım. Daha önceden hazırlamış olduğum ayarlı bir voltaj regülatörüm vardı. Ayarlı bir güç kaynağı devrem vardı.
Onu hemen sistem üzerine kuralım ve çıkış kısmındaki voltajı beraber gözlemleyelim. Hemen arkadaşlar, daha önceden de dediğim gibi hazırlamış olduğum şöyle ayarlı güç kaynağı devresini hemen sistem üzerine bir kurulumunu sağlayalım. Şöyle şunları biraz ayıralım, birbirine değmesin. İlk etapta ne demiştik? Biz mavi kablomuz eksi 12 idi. Sistemin toplamında 24 voltaj girişi sağlayacağım. Şu şekilde eksi bağlantımı hemen kart üzerinde tamamlıyorum. Buradaki eksi 12 bağlantımı tamamladım. Sonrasında biz bunu sarı kablo ile 24 voltaj yapmış idik. Hemen şöyle de artı girişimi sağlıyorum. Artı girişini de sağladıktan sonra şu anda sistem çıkışında, voltaj çıkışında bakalım kaç voltaj alabiliyoruz. Şöyle biraz daha ayıralım. Hemen şu şekilde artı ve eksi problarımı değdirdiğim zaman gördüğünüz gibi toplamında 22 voltaj çıkış vermektedir. Şöyle voltajı sol tarafa doğru kıstığımda gördüğünüz gibi 14, 10, 6 minimum olarak burada 2,5 voltaj vermektedir. O da LM317'nin üzerine düşen voltajı göstermektedir. Tabii ki buradaki direnç vesaire değiştirilerek tekrardan yeniden voltaj konumlandırılabilir. Şöyle gördüğünüz gibi 0 konumundayken 2,3 amper ayarımda kısık durumda. Şu anda yükseldi. Tekrardan kısıyorum. Minimum olarak 2,2 voltaj ve voltajı arttırmaya devam ettiğim zaman şöyle gördüğünüz gibi en son kademeye getirdiğimde toplamında 22 voltaj. Çıkışı 24 voltaj fakat buradaki transistör tip 3055 transistör vesaire derken sistem üzerinde ufak tefek voltaj düşüşleri gerçekleşebiliyor. Bunda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Hemen şöyle bir sistemin devrenin çıkışına bir de ampul bağlayarak tekrardan sistemi test edelim. Ondan sonra bu videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda elimde toplamında 55 wattlık 12 voltluk bir araç sis farı ampulü bulunmakta. Şimdi bu ampulü hemen sistem üzerine bağlantısını yapıyorum. Şu anda bağlantım hazır. Arkadaşlar voltajımı şöyle artırıyorum. En son kademede çalışmıyor çünkü akım ayarım kısık durumda. Hafif bir şekilde akımı ayarını arttırdığım zaman gördüğünüz gibi çok şiddetli bir şekilde ampulüm yanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi gayet parlak ve güzel bir şekilde ampulüm yanıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sistemin nasıl çalıştığını veya nasıl çalışması gerektiğini sizlere elimden geldiği kadar kolay bir şekilde göstermeye, anlatmaya çalıştım. Herhangi bir bilgisayar power supply'ları için bu anlattıklarım geçerli. Kablo bağlantıları aynı, renkleri aynı, voltaj çıkışları aynı. Tek farkı şurada yine aynı şekilde etiket üzerinde gördüğünüz buradaki voltajlar farklıdır veya akım çıkışları farklıdır. Aynı zamanda burada maksimum vereceği wattı 100 watt yerine işte 500 watt'tır, 200 watt'tır, 350 veya 250 watt aralığında değer göstermektedir. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir bilgi olmuştur. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu tarz videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.